Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle favori kurabiyem olan çok beğendiğim, herkesin tarifini istediği, Instagram'da da beğeni ve kaydet rekoru kıran, çok sevdiğim kurabiyelerden biri olan susamlı Hindistan cevizli kurabiye yapmaya çalışacağız. Öncelikle yoğurma kabının içerisine 250 gram oda sıcaklığındaki margarini ekledim. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Ardından bir çay bardağı sıvı yağını ekledim. Bir yumurtayı sarısı ve akını ayırmadan beraber kullandım. Ve son olarak bir su bardağı pudra şekerini ekledim. Malzemelerin tümünü ekledikten sonra elimle yoğurmaya başladım. Bu aşamada isterseniz bir çırpıcıdan da yardım alabilirsiniz. Margarin yumuşak olduğu için bize zorluk çıkartmıyor. Yani yoğururken elinizde çabucak eridiğini göreceksiniz. Hani olur da acil bu kurabiyeyi yapmak zorundasınız ya da misafiriniz gelecek ve yumuşak margarin yok. O aşamada da buzdolabından çıkarttığınız margarini rendenin kalın kısmıyla rendeleyerek kullanabilirsiniz. Hamurun kıvamını alabilmesi için unumuzu ekliyoruz. Unun mutlaka elenmiş olmasına dikkat edelim. Ve ben ilk aşamada 3 su bardağı un kullandım. Ardından 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ekledim. Unumu da ekledikten sonra yoğurma işlemime kaldığım yerden devam ediyorum. Çok güzel bir kıvamı var arkadaşlar. Böyle yoğururken sıkıştırdıkça parmaklarınızın arasından kaydığını göreceksiniz. Eklediğimiz un yeterli değildi. Bir su bardağı daha un ekledim ve yoğurmaya devam ettim. Hamur yoğurma kısmını bilerek uzun tuttum ki siz de görün. Böyle bir anda unu eklemeyin. Unu bir anda eklerseniz hamurunuz sert olur ve kurabiyeniz istediğiniz gibi olmaz. Bir su bardağı unla daha ekledim çünkü yetersizdi. Hani olur da böyle yetersiz deyip 2 su bardağı unu falan aniden eklemeyin arkadaşlar. Bu sizin hatanız olur. Cıvık kurabiyeye, yani hamura daha doğrusu, un ekleyerek belki bir çözümünüz olur. Ama çok sert olursa hamurun kıvamını bozarsınız. O nedenle azar azar eklemekte her zaman fayda var. Son olarak yarım su bardağı daha un ekledim. Yani toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü standart 200 milim bardak. Fakat ben 5,5 su bardağı un ekledim diye siz de aynısını yapmayın. Çünkü kullandığınız malzemelere göre farklılık gösterecektir. Videoda kıvamı elde edene kadar un takviyesi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumuz kıvamını aldı. Çok da güzel oldu. Ele yapışmayan, böyle şekil verebileceğimiz bir hamur oldu. Hamurumun ortasını açtım ve 4 yemek kaşığı susamı ekledim. Susamın beyazdı arkadaşlar. Daha sonra ben tavaya alarak kısık ateşte karıştırarak kavurdum. Yapacağımız kurabiyenin özelliği susamı ve Hindistan cevizi. O nedenle susamı mutlaka kavurmanız gerekiyor. Aradaki farkı şöyle anlatayım. Isırdığınız zaman kavrulmuş susamda bir çıtırlık hissedeceksiniz. Ve ayrı bir kokusu, kendine has bir aroması var. Bu özelliği beyaz susamda elde edemezsiniz. O nedenle mutlaka kavurmanız gerekiyor. Hamurum istediğim kıvama geldi. Şekil verebileceğim, ele yapışmayan çok güzel bir hamur oldu. Şimdi şekil vermeden önce bulamak için bir tabağa 1 su bardağı Hindistan cevizini aldım. Hamurdan böyle ceviz büyüklüğünde bir parça kopardım. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben bu şekilde parmak şekli verdim. Şekli verdikten sonra hazırlamış olduğum Hindistan cevizine önlü arkalı her tarafını buladım. Daha sonra sıvı yağ ile yağlamış olduğum tepsiye dizdim. Yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Hatta daha kolay olur. Çünkü Hindistan cevizi kızardıkça altında da böyle kızarıklık oluyor ve tepsiye dökülüyor. Daha sonra çıkması zor olabilir. O nedenle pişirme kağıdı kullanırsanız sizin için daha kolay olacaktır. Hamurumu kaldığım yerden devam ediyorum. Ve hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Yani ceviz büyüklüğünde bir parça kopardıktan sonra elimle şeklini veriyorum. Şekil verdikten sonra Hindistan cevizini buluyorum. Tepsiye dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi üzeri çok güzel kızardı.
Üzeri nasıl kızardıysa alt tarafı da o şekilde oluyor. Çünkü iki tarafında Hindistan cevizine buladığımız için çok çabuk kızarabiliyor. Hatta yanabiliyor. O nedenle pişirirken lütfen buna dikkat edelim. Kurabiyelerim soğudu ve daha sonra sunuma başlıyoruz. Bu aşama tamamen sizin zevkinize ve elinizdeki malzemelere bağlı. İstediğinizi kullanabilirsiniz ya da hiçbir şey yapmadan o şekilde de servis yapabilirsiniz. Ben bitter çikolata kullandım çünkü çikolatanın susama ve Hindistan cevizine çok yakıştığını düşünüyorum. 100 gram bitter çikolatayı benmari usulü erittikten sonra bir poşete aldım. Poşetin ucunu çok küçük bir şekilde deldim. Deldikten sonra gördüğünüz gibi kurabiyelerin üzerine bu şekilde zikzaklar yani ince uzun çizgiler çizdim. Bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz çikolataya tamamen bulayabilirsiniz. O şekilde de daha lezzetli olacaktır. Yani çikolatayı seviyorsanız o şekilde çok beğeneceğinizi de düşünüyorum. Çikolatayı yaptık ama bu şekilde servis yapmıyoruz. Çünkü çikolata eridiği için ele yapışır ve yemesi çok zor olacaktır. Tepsiyle beraber yaptıktan sonra buzdolabına koyuyoruz ve donmasını bekliyoruz. Donduktan sonra servis yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Favori kurabiyemi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duydum. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bu kurabiye ve daha fazlası için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.